yüzündeki leke sebebiyle uğursuz ilan edilen, su içtiği çeşmeden bile kovulan bir kadın düşünün. Herkes ona nefretle bakarken o sabırla Rabbine sığındı. Oysa Allah'ın terazisi insanlarınkine benzemez. Köyün lekelisi Leyla, gün gelecek o köyün en büyük imtihanı ve tek kurtuluşu olacaktı. Gelin, dış görünüşün aldatıcılığını ve kalbin gerçek nurunu anlatan Leyla'nın ibretlik hikayesine yakından bakalım. Anadolu'nun serin dağ havasının yanakları okşadığı, kerpiç evlerin omuz omuza yaslandığı, dere boyu yükselen ulu çınar ağaçlarının gölgesinde çocukların koşturduğu küçücük bir köy vardı. Güneş her sabah aynı vakitte doğar, kadınlar aynı çeşmeden su doldurur, erkekler kahvehanede aynı heyecanla tavla oynardı. Hayatın akışı o kadar tanıdıktı ki kimse bu düzenin değişmesini istemezdi. Lakin bu köyde değişmeyen bir hakikat daha vardı. Leyla'ya reva görülen zulüm. Leyla henüz 25'indeydi, lakin omuzlarında sanki 50 yıllık bir yük taşıyordu. Başındaki soluk, pembe örtüsüyle yüzünün yarısını gizlemeye çalışırdı. Zira Leyla'nın yüzünde doğuştan gelen mor, büyük bir leke vardı. Bu leke, yüzünün sağ tarafını neredeyse tamamen kaplayarak alnından çenesine kadar uzanırdı. Köylüler onu görünce yüzlerini ekşitir, çocuklar korkuyla kaçışır, kadınlar ise tiksinti dolu bakışlarını sakınmazdı. Leyla'nın evliliği de saadeti gibi kısa sürmüştü. 3 yıl evvel köyün gariban bir çiftçisiyle hayatını birleştirmişti. Adam yoksuldu belki ama gönlü zengindi. Leyla'ya herkesten farklı, şefkatle bakardı. "Sen benim ay parçamsın Leyla," derdi. "Bu leke senin üzerinde bir kusur değil, Allah'ın bir nişanıdır." Ancak bir kış günü tarladan dönerken vadesi dolmuş, kalbi oracıkta duruvermişti. Leyla dul, yapayalnız kalmıştı. Kayınvalidesi acısını gelinine yüklemiş, onu kapı dışarı etmişti. "Git, bu eve uğursuzluk getirdin, oğlumun ölümüne sebep oldun," diyerek feryat etmişti. Leyla, çaresizce köyün kenarındaki harabe, bir kerpiç eve sığınmıştı. Tek odalı, tavanı akıtan, kapısı çarpık bir viraneydi burası. Yine de başını sokacak bir damı olduğuna şükrediyordu. Seher vaktiydi. Köy daha uyanmamıştı. Leyla, elindeki testisiyle köyün tek çeşmesine varmak üzere yola koyuldu. Ayaklarındaki eski lastik ayakkabılar patika yolda gıcırdıyordu. Yüreği bir nebze huzurluydu. Zira bu saatte kimsecikler çeşmede olmazdı. Lakin yanılmıştı. Çeşme başında köyün namlı dedikoducusu Münire Hanım ile kızı Hacer çeşme başına kurulmuşlardı. İkisi de gösterişli, renkli başörtülerini nispet yaparcasına bağlamışlardı. Leyla onları görünce olduğu yerde dona kaldı. Geri dönmeyi düşündü ama testisi boştu, evine su götürmesi elzemdi. Cesaretini toplayıp besmele ile çeşmeye yaklaştı. Münire Hanım onu fark eder etmez kaşlarını çattı, kızı Hacer'i dirseğiyle dürttü. "Bak işte, yine geldi. Sabah sabah yüzünü gördük, günümüz zehir olacak," dedi yüksek sesle. Leyla başını öne eğdi, mahcup bir edayla musluğa uzanmaya çalıştı. Fakat Hacer hışımla ayağa fırlayıp Leyla'nın önüne dikildi. "Dur bakalım, sen bizim suyumuzu içemezsin. Bu çeşme bizim," dedi. Leyla titreyen sesiyle, "Hacer Hanım, etmeyin. Sadece bir testi su. Evde bir damla suyum yok," diyebildi. Münire alaycı bir gülüşle araya girdi. "Evde su yok diye buraya mı geldin? Senin gibi lekeli birinin bu sudan içmesine rıza gösteremeyiz. Git, dağdan kendin bul suyunu." Leyla'nın gözleri doldu lakin ağlamamak için kendini sıktı. "Ben kimseye kötülük etmedim, sadece su istiyorum," dedi. Hacer, Leyla'nın elindeki testiyi hırsla çekip aldı ve yere çaldı. Testi tuzla buz oldu. Toprağa saçılanlar, sanki testinin değil, Leyla'nın kırık kalbinin parçalarıydı. Münire alayla kahkaha attı. "Git buradan, yoksa köpekleri salarız üzerine. Senin o yüzüne bakmak bile günah." Leyla titreyerek yere eğildi. Testi parçalarını toplamaya çalıştı. Elleri kesildi, parmaklarından kan süzüldü ama gıkkını çıkarmadı. Sessizce parçaları avucuna alıp geri döndü. O gün akşama kadar evine bir damla su taşıyamadı.
Münire ile Hacer ise çeşme başında nöbet tuttular, her geleni uyardılar. Leyla'ya su vermeyin, o uğursuzdur. Akşam olduğunda köyde herkes Leyla'nın uğursuzluğunu, çeşmeden kovuluşunu konuşuyordu. Kahvede, evlerde, sokak aralarında Leyla'nın adı dillerden düşmüyordu. Zaten o lekeli yüzüyle herkesin başına bela getirir. O kadın büyü yapıyormuş, geceleri dolaşıyormuş. Kocası bile ondan kurtulmak için erkenden göçüp gitti. Leyla o gece evinde bir başına oturdu. Elindeki yaralar sızlıyordu ama yüreğindeki sızı daha derindi. Ellerini semaya açıp Rabbine yalvardı. Allah'ım, ben sana karşı bir kusur mu işledim? Neden bu imtihan bu kadar ağır? Ama hüküm senindir, sen kulundan razı ol, o bana yeter. Ertesi gün Leyla çaresizce yeni bir karar aldı. Madem köy çeşmesinden su almasına izin yoktu, o halde dağın ardındaki pınara gidecekti. Orası çok uzaktı, yolu çetindi, taşlıydı ama başka yolu yoktu. Sabah namazıyla kalktı. Sırtına eski bir heybe aldı, içine 2 testi yerleştirdi. Köyden çıkmadan evvel etrafı kolaçan etti. Kimseler yoktu. Sessizce patikaya vurdu kendini. Yürüdü, yürüdü, ayaklarına taşlar battı, güneş tepesine dikildi, teri alnından süzüldü. Başörtüsü sırılsıklam oldu ama durmadı. Pınar'a vardığında öğlen olmuştu. Pınar, bembeyaz taşların arasından fışkıran berrak, buz gibi bir rahmet kaynağıydı. Leyla dizlerinin üstüne çöktü. Avucuyla su alıp yüzüne sürdü, serinlik ruhuna işledi. O an içinde derin bir huzur hissetti. Rabbim, senden başka kimseye muhtaç değilim diye mırıldandı. Testileri doldurdu. Yükü ağırdı ama hiç şikayet etmedi. Geri dönerken yol kenarında bir karaltı gördü. Yaşlı bir kadın oracağa çökmüş, zorlukla nefes alıyordu. Leyla hemen tanıdı. Şerife anaydı bu. Köyün en yaşlı, en gün görmüş kadını. "Ana, ne oldu size?" diye sordu Leyla telaşla yanına koşarak. Şerife ana titreyerek konuştu. "Kızım, ayağım kırıldı galiba. Düşüverdim. Kimseler geçmiyor buradan. Çok şükür sen geldin." Leyla hiç düşünmeden testileri yere bıraktı, Şerife ananın koluna girdi. "Korkma ana, ben seni köye ulaştırırım," dedi. Şerife ana yaşlı gözlerle Leyla'nın yüzüne baktı. "Sen misin kızım? Sen Leyla mısın?" Leyla başını öne eğdi. "Evet ana, benim." Şerife ana, Leyla'nın elini sıkıca tuttu. "Allah senden razı olsun evladım. Senin bu lekeli yüzün bana şu an meleklerden daha güzel görünüyor. Sen asıl güzelsin, kalbin güzel." Leyla'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. İlk defa biri ona güzel demişti. İlk defa biri onu insan yerine koymuştu. Şerife anayı sırtına aldı. Yükü çok ağırdı ama taşıdı. Testileri orada, dağ başında bıraktı. Su olmasa da olurdu, bir canı kurtarmak her şeyden evlaydı. Köye vardıklarında güneş batmak üzereydi. Şerife anayı evinin önüne kadar taşıdı. Kapıyı çaldı. İçeriden koşarak gelen Şerife, ananın torunu Fatma hayretle baka kaldı. "Nine, ne oldu?" Leyla sessizce durumu izah etti. Fatma, Leyla'ya bir teşekkür bile etmedi, sadece burnunu kıvırdı. "Peki gidebilirsin artık," dedi soğukça. Leyla kırılmadı, boynunu büktü, evine döndü. O gece Leyla aç yattı. Çünkü ne su getirebilmiş ne de yemek pişirebilmişti. Ama vicdanı huzur doluydu. Bir cana dokunmuştu. Bu, dünyanın tüm zenginliklerinden daha kıymetliydi. Ertesi gün köye bir haber yayıldı. Hacer'in düğünü olacakmış. Köyün en zengin tüccarının oğluyla nişanlanmıştı. Düğün hazırlıkları başlamıştı bile. Münire Hanım köyün her kapısını çalıyor, davetiye dağıtıyordu. Yaşlısı, genci, fakiri, zengini, herkes davetliydi. Lakin Leyla'ya davetiye gitmedi. Hatta Münire Hanım, inadına Leyla'nın evinin önünden geçti, kapısına bile vurmadı. Sadece yüksek sesle kızına seslendi. "Çok şükür bizim düğünümüze uğursuzlar gelmeyecek. Sadece temiz insanlar gelecek." Leyla, perdenin arkasından bu sözleri işitti. Yüreği sızladı ama alışmıştı artık. "Hayırlısı buymuş," dedi kendi kendine. "Rabbim beni korudu belki de." Düğün telaşı tüm köyü sarmıştı.
Münire Hanım'ın konağının önü adeta bir şenlik yerine dönmüştü. Renkli kumaşlar, çiçekler ve ışıklarla her yer pırıl pırıldı. Kadınlar sandıklarındaki en güzel giysileri çıkarmış, genç kızlar en parlak takılarını kuşanmıştı. Davul zurna sesleri köyün dört bir yanına yayılıyordu. Hacer'in gelin başı yapılıyor, ellerine kınalar yakılıyordu. Münire Hanım ise kibrinden yanına yaklaşılmaz bir edayla ortalıkta dolaşıyor. Herkese emirler yağdırıyordu. Şu çiçekleri daha düzgün dizin. Damat gelince her şey hazır olacak. Bu düğün köyün tarihine geçecek, diyerek böbürleniyordu. Leyla ise evinin bir köşesine sinmiş, pencereden dışarıyı seyrediyordu. Uzaktan gelen davul zurna sesleri kulaklarında yankılanıyordu. O neşeye, o kalabalığa karışmak istiyordu ama biliyordu ki orada yeri yoktu. Kapısını çalan, halini hatırını soran olmayacaktı. Derin bir iç çekti, dudaklarından sessiz bir dua döküldü. Rabbim, beni yalnız bırakma. Sen varsın ya, sen yetersin. Güneş batmaya yüz tutarken Leyla su testisini eline aldı. Yine o uzun yola, dağın ardındaki pınara gitmesi gerekiyordu. Başka çaresi yoktu. Karanlık iyice basmadan dönmeliydi. Sessizce evden çıktı. Köyün içinden geçmemeye özen göstererek arka sokaklardan, bahçe aralarından yürüdü. Kimse görmemişti onu. Akşam çöktüğü için yol her zamankinden daha çetin geliyordu. Leyla eliyle taşları yoklayarak ilerledi. Bir ara ayağa kaydı, sendeledi ama hemen toparlanıp tutundu. Nihayet pınara ulaştığında ay ışığı suyun üzerine vurmuş, pınar gümüşten bir ayna gibi parlıyordu. Leyla testisini doldururken bir ses işitti. "Leyla, Leyla kızım." Başını kaldırdı. Karşısında Şerife ana duruyordu. Elinde bastonu, sırtında şalıyla öylece bakıyordu. Leyla şaşkınlıkla, "Ana, hayırdır ana? Bu vakitte burada ne işin var? Ayağın iyileşmedi mi daha?" diye sordu. Şerife ana gülümsedi, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. "Kızım, ben seni görmek için geldim. O gün beni kurtardın, sana layıkıyla teşekkür edemedim. Torunum bile senin kıymetini bilmedi ama ben biliyorum. Sen bu köyün en değerli insanısın Leyla." Leyla'nın gözyaşları boşandı. "Ana, ben bir hiçim. Herkes beni dışlıyor. Yüzümdeki bu leke sebebiyle kimse bana insan gözüyle bakmıyor," diyebildi hıçkırıklar arasında. Şerife ana, Leyla'nın elini şefkatle tuttu. "Kızım, insanlar surete, Allah ise kalbe bakar. Senin yüzündeki o leke, Hakk'ın bir nişanesidir. Sen seçilmiş bir kulsun. Bunu bil ve asla pes etme. Gün gelecek, bu köy senin kıymetini anlayacak." O gece Leyla eve dönerken yüreği kuş gibi hafifti. Şerife, ananın sözleri ruhuna işlemişti. Belki de çektiği bu çilenin bir hikmeti vardı. Belki de Allah onu daha büyük bir imtihan için hazırlıyordu. Eve geldiğinde yorgundu ama uykusu gelmiyordu. Pencereden dışarı baktı, Münire'nin konağı hala ışıl ışıldı, düğün tüm hızıyla devam ediyordu. Kahkahalar, türküler, oyun havaları birbirine karışıyordu. Leyla ellerini açıp onlara dua etti. "Allah onlara mutluluk versin. Ben onlardan kötülük görsem de iyilik dilerim." Ertesi sabah köyde yeni bir dedikodu kazanı kaynamaya başlamıştı. Münire Hanım su testisiyle çeşmeye geldiğinde etrafındaki kadınlara söyleniyordu. "Biliyor musunuz? O lekeli Leyla geceleri dolaşıyormuş. Dün akşam onu gören olmuş, ormana doğru gidiyormuş. Kim bilir ne işler çeviriyor." Kadınlar merakla sordu. "Ne yapıyor acaba?" Münire gizemli bir tavırla devam etti. "Kesin büyü yapıyordur. Yoksa normal insan gece vakti dağda ne gezsin? Herhalde bizim düğünümüzü bozmak için büyü muskası hazırlıyordur." Bu söz kulaktan kulağa yayıldı. Öğlene kadar köyün her hanesinde Leyla'nın büyücü olduğu konuşulur oldu. Çocuklar sokakta oyun oynarken "Leyla büyücü, Leyla cin çağırıyor," diye bağırışıyorlardı. Leyla ise bütün bunlardan habersizdi. Evinde sessizce kuru ekmeğini yiyor, çayını yudumluyordu. Elinde dede yadigarı eski bir Kur'an-ı Kerim vardı. Yaprakları sararmış, kapağı yıpranmıştı
ama Leyla için dünyalara bedeldi. Sayfa sayfa okurken bir ayet gözüne çarptı. Sabret. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet sanki doğrudan ona indirilmiş gibiydi. Gözyaşları içinde okumaya devam etti. Öğle namazını kıldıktan sonra kapısı çalındı. Leyla şaşırdı. Kim gelebilirdi ki? Kapıyı aralayınca karşısında küçük bir çocuk gördü. 6 yaşlarında, yüzü gözü kir pas içinde, kocaman gözlü bir çocuktu. Elinde bir bohça vardı. "Teyze, aç değil misin?" dedi masumca. Bohçanın içinde sıcacık ekmek, peynir ve zeytin vardı. Leyla dizlerinin üzerine çöktü, çocuğun boyuna indi. "Sen kimsin evladım? Bunu neden getirdin?" diye sordu. Çocuk utana sıkıla konuştu. "Benim adım Yusuf. Şerife ninem beni gönderdi. Sana yemek götürmemi söyledi. Başka kimseye söyleme ama ninem seni çok seviyor." Leyla'nın kalbi parçalandı. Şerife ana onu unutmamış, düşünmüştü. Çocuğun başını okşadı. "Allah razı olsun yavrum. Nineye de çok selam söyle, teşekkür et. Gel, sen de ye benimle." Yusuf başını iki yana salladı. "Yok teyze, bana anneannem yedirdi. Sen ye." Leyla o gün karnını değil, ruhunu doyurmuştu. Akşam olduğunda köye garip bir koku yayılmaya başladı. Duman ve yanık kokusu. Birkaç kişi dışarı çıkıp baktığında dehşete düştü. Ormanlık alandaki çalılıklar yanıyordu. Rüzgar şiddetlenmiş, alevleri hızla köye doğru sürüklemeye başlamıştı. Muhtarın sesi duyuldu. "Yangın var, herkes dışarı." Köy halkı can havliyle evlerinden fırladı. Kadınlar feryat ediyor, erkekler kovalar ve güğümlerle suya koşuyordu. Ancak yangın çok hızlıydı, rüzgar alevleri körüklüyordu. İlk evlerden biri tutuştu, ardından ikincisi. Köy mahşer yerine dönmüştü. Duman gökyüzünü kaplamış, gözler yanıyor, nefesler tıkanıyordu. Münire Hanım konağının önünde çırpınıyordu. "Eşyalarımı kurtarın, düğün hazırlıkları yanacak." Ama kimsenin umurunda değildi. Herkes kendi canının derdine düşmüştü. Tam o sırada bir annenin feryadı yükseldi. "Yusuf, oğlum nerede? Yusuf!" Kadın deli gibi etrafına bakınıyordu. Oyun oynarken taş eve gitmişti. "Allah'ım oğlum orada." Taş ev köyün kenarındaki eski bir harabeydi ve şu an yangının tam ortasında kalmıştı. Alevler evin dört bir yanını sarmıştı, içeri girmeye kimse cesaret edemezdi. Annenin feryadı gökleri inletiyordu. "Oğlum yanacak, biri kurtarsın onu." Muhtar bağırdı, "Kimse gitmesin, içeri giren ölür." Ama o anda bir gölge yangına doğru atıldı. Başında başörtüsü, sırtında eski bir hırka, bu Leyla'ydı. Herkes dona kalmış bir halde baka kaldı. "Divane mi bu? Kendini ateşe atacak." dediler. Leyla durmadı, alevlerin arasına daldı. Dumanlar onu yuttu, kimse içeride ne olduğunu göremedi. Saniyeler asra bedeldi. Herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Tam ümitler kesilirken dumanların arasından bir karaltı belirdi. Leyla'ydı. Kollarında küçük Yusuf. Çocuk öksürüyordu ama sağdı. Leyla tökezledi, yere düştü ama çocuğu bırakmadı. Annesi koşup oğlunu kucağına aldı. "Oğlum, canım oğlum!" diye ağlayarak bağrına bastı. Leyla ise yerde hareketsiz yatıyordu. Yüzü is içinde kalmış, elleri yanmıştı. Nefes almakta zorlanıyordu. Muhtar koştu. "Birisi yardım etsin, Leyla gidiyor." Köy halkı etrafını sardı. Herkes mahcup ve şaşkındı. Bu kadın ölümü göze alarak bir çocuğu kurtarmıştı. Biri, "Ama o lekeli değil miydi?" diye mırıldandı. Bir başkası, "Biz onu dışlamıştık." diyerek başını öne eğdi. Şerife ana kalabalığı yararak öne çıktı, Leyla'nın başını dizine koydu. "Kızım, dayanacaksın. Sen benim meleğimsin. Melekler ölmez." dedi titreyen sesiyle. Leyla gözlerini araladı, zoraki bir tebessümle fısıldadı. "Ana, çocuk iyi mi?" "İyi kızım, sen onu kurtardın." Leyla derin bir nefes alıp rahatladı, gözleri yavaşça kapandı. Ahali, Leyla'yı incitmekten sakınarak büyük bir ihtimamla muhtarın konağına taşıdı. Onu konağın en temiz, en ferah odasına yatırdılar. Şerife ana bir an olsun başından ayrılmadı.
Yaralarını temizledi, merhem sürdü. Leyla'nın nefesi hırıltılıydı, ciğerleri dumanla dolmuştu. Gözleri ara ara açılıp kapanıyor, bilinci gidip geliyordu. Dışarıda yangın söndürülmüş, köy biraz hasar görmüştü. Lakin büyük bir felaketin önüne geçilmişti. Leyla o çocuğu kurtarmaya gitmeseydi, annesi de peşinden ateşe atılacak, muhtemelen ikisi de can verecekti. Yangın telaşı daha da büyüyecek, daha fazla can kaybı yaşanacaktı. Leyla'nın bu fedakarlığı herkesi gaflet uykusundan uyandırdı. Akşam olduğunda köy meydanında hüzünlü bir sessizlik hakimdi. Kadınlar, erkekler, çocuklar toplanmıştı. Herkesin yüzünde derin bir utanç, yüreğinde ağır bir pişmanlık vardı. Münire Hanım olduğu yere çökmüş, dövünüyor, saçlarını yoluyordu. "Biz ne yaptık? Biz o garibe neler reva gördük?" diye feryat ediyordu. Hacer, annesinin yanında sessizce oturmuş, gözyaşı döküyordu. "Anne, biz ne kadar zalim insanlar olmuşuz. Ben ona testiyi fırlattım, elini kestim. Allah bizi affeder mi?" Münire titreyerek cevap verdi. "Kızım, biz onu Çeşme'den kovduk. Ona uğursuz dedik, büyücü dedik. Ama o bizi hiç kötülemedi, bize hiç kin gütmedi. Aksine bizim için canını ortaya koydu." Muhtar Hüseyin ağır ağır ayağa kalktı. Ellerini yüzüne götürüp sıvazladı, sesi titriyordu. "Kardeşler, bu gece hepimiz hicap duymalıyız. Leyla bu köyde yıllarca yaşadı. Kocası vefat ettiğinde kimsesiz kaldı. Kimse bir lokma ekmek uzatmadı, kimse bir yudum su vermedi. Onu dışladık, lakaplar taktık. Çocuklarımıza ondan korkmalarını öğrettik. Ama o hiç kızmadı, hiç isyan etmedi. Aksine muhtarın sesi kesildi, boğazı düğümlendi. Derin bir nefes alıp devam etti. Aksine o bizim için yaşadı. Gece gündüz dua etti. Şerife anayı dağda bulduğunda sırtında taşıdı. Bunu biliyor muydunuz? Kimse teşekkür bile etmedi. Yusuf'u alevlerin arasından çıkardı. Belki de şu an can çekişiyor. Bizim vicdanımız ise asla rahat olmayacak. Yusuf'un annesi kalabalığı yararak öne atıldı. Dizlerinin üzerine çöküp ellerini semaya kaldırdı. "Allah'ım, bağışla bizi. O kadın benim oğlumu kurtardı. Ben ise ona bir bardak su bile ikram etmedim. Sokakta gördüğümde başımı çevirdim. Yüzündeki leke sebebiyle onu tahkir ettim. Ama o, kimin çirkin olduğunu bugün hepimize gösterdi. Asıl çirkin olan biziz, asıl lekeli olan bizim kararmış kalplerimiz." Kadın hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Etrafındaki kadınlar da gözyaşlarına boğuldu. Köy meydanı adeta bir matem yerine dönmüştü. Herkes kendi günahıyla, kendi hatasıyla yüzleşiyordu. Gece yarısı Leyla gözlerini araladı. Başucunda Şerife Ana'nın nur yüzünü gördü. "Ana," diye fısıldadı. Şerife Ana hemen eğildi. "Kızım, yorma kendini, dinlen." Leyla güçlükle tebessüm etti. "Ana, ben iyiyim. Sadece çok yorgunum. Çocuk, Yusuf nasıl?" Şerife Ana şefkatle cevapladı. "İyi kızım, sen onu kurtardın. Annesi seni görmek istiyor. Herkes seni görmek istiyor. Tüm köy kapıda senin için bekliyor." Leyla başını hafifçe salladı. "Gerek yok ana. Ben onlara kırgın değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Onlar benim kardeşlerim. Ben sadece..." Sözü kesildi. Öksürük nöbeti tuttu. Şerife Ana su bardağını dudaklarına götürdü. Leyla birkaç yudum içtikten sonra devam etti. "Ben sadece Allah'ın rızasını istedim. Kulların beni sevmesi mühim değildi. Rabbimin razı olması yeterdi. Biliyorum ki O beni sevdi. Zira bu imtihanları bana O verdi. Bu lekeyi bana O verdi. Belki de insanların gerçek yüzünü görmem, belki de sabrımı sınamak içindi. Ama ben asla vazgeçmedim ana, asla." Şerife Ana gözyaşlarını tutamadı. "Sen Allah'ın sevgili kulusun kızım. Bu köy sana layık değildi ama sen bu köye rahmet oldun." Leyla başörtüsünü düzeltti. Yüzündeki mor leke her zamanki gibiydi, hiç değişmemişti. Ama artık o lekenin bir hükmü yoktu. Zira Leyla içinin güzelliğini herkese aşikar etmişti. Kapıyı açıp dışarı çıktığında kalabalık derin bir sessizliğe büründü. Bütün gözler onun üzerindeydi.
Leyla önlerinde durdu, başını dik tuttu. İlk defa kendini bu kadar hür hissediyordu. Muhtar öne çıktı, ellerini kavuşturdu. Leyla Hanım, hakkını helal et. Biz çok büyük hata yaptık. Sana zulmettik. Seni dışladık. Ama sen bizi affettin. Hatta bizim için canını hiçe saydın. Biz senin kıymetini bilemedik. Münire Hanım dizlerinin üzerine çöktü. Saçları dağılmış, yüzü solmuştu. Leyla, ben senden af diliyorum. Sana en çok zulmeden bendim. Testini kırdım. Seni Çeşme'den kovdum. Hakkında iftiralar attım. Ama sen bana hiç kötülük etmedin. Eğer o gün yangın bizim konağı sarsaydı, sen yine beni de kurtarır mıydın? Leyla, Münire'nin önüne çöktü, ellerini tuttu. Münire Hanım, ben seni hiçbir zaman düşman görmedim. Sen de bir imtihandan geçiyordun. Belki bu olanlar senin uyanışına bir vesileydi. Elbette seni de kurtarırdım. Sen de benim kardeşimsin. Hacer ağlayarak öne atıldı, Leyla'nın ayaklarına kapandı. Beni affet Leyla abla. Ben sana çok kötülük ettim ama sen bana ablam dedin. Ben bunu hak etmiyorum. Leyla, Hacer'i kaldırıp kucakladı. Kızım, geçmiş geçmişte kaldı. Bundan sonrası mühim. Sen iyi bir insan ol. Başkalarına değer ver. Surete değil, sirete bak. Kalbe nazar et. Yusuf'un annesi de öne çıktı, oğlunu Leyla'ya uzattı. Leyla Hanım, bu çocuk senin sayende nefes alıyor. Eğer bir gün sana ihtiyacı olursa, ben bu canımı veririm. Sen bizim için bir rahmet meleğisin. Leyla, Yusuf'u kucağına aldı, çocuğun saçlarını okşadı. Yusuf, sen büyüyünce kamil bir insan ol. Herkese iyilik yap, kimseyi hor görme. Herkesin bir hikayesi vardır, sen onları anlamaya çalış, tamam mı? Yusuf masumca başını salladı. Tamam teyze, ben senin gibi olacağım. Leyla çocuğu annesine geri verdi, sonra kalabalığa döndü. Sesi berrak ve huzur doluydu. Ey komşularım, kardeşlerim, ben size gönül koymadım. Çünkü sizin bana yaptıklarınız, Allah'ın bana verdiği imtihanlardı. Eğer siz beni dışlamasaydınız, ben sabretmeyi öğrenemezdim. Eğer siz bana cefa etmeseydiniz, ben affetmenin lezzetini bilemezdim. Bu yüzden size teşekkür ediyorum. Siz benim kemale ermeme vesile oldunuz. Kalabalık hayretler içindeydi. Böyle bir merhamet, böyle bir irfan görmemişlerdi. Biri kalabalığın arasından seslendi. Leyla Hanım, sen bizimle yaşamaya devam edecek misin? Leyla durakladı, etrafına baktı. Köyün her köşesini süzdü. Burası senelerce cefa çektiği lakin aynı zamanda hamlıktan kurtulup piştiği yerdi. Bilmiyorum, dedi samimiyetle. Belki kalırım, belki giderim ama bildiğim bir şey var. Nerede olursam olayım, ben hep sizin için dua edeceğim. Çünkü siz benim ailemsiniz. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. İlk defa mutluluktan ağlıyordu. O günden sonra köyde her şey değişti. Leyla artık dışlanmıyor, aksine herkes tarafından el üstünde tutuluyordu. Çeşme başında öncelik ona veriliyor, pazarda ona en güzel yerler ayrılıyordu. Çocuklar etrafında pervane oluyor, ondan hikayeler dinliyorlardı. Münire Hanım kendi elleriyle Leyla'ya elbiseler dikti. Hacer düğününde Leyla'yı baş köşeye oturttu. Muhtar Hüseyin, Leyla'ya köyün en güzel evinin yapılmasını emretti. Lakin Leyla bütün bu ihtişamı reddetti. Ben eski evimde huzurluyum, bana dünya malı gerekmez, dedi. Yıllar geçti, Leyla yaşlandı ama yüzündeki nur hiç solmadı. O mor leke hala oradaydı, lakin artık kimse ona leke demiyordu. Nur nişanı diyorlardı. Çünkü o iz, Leyla'nın Allah katındaki makamının bir işareti gibi görülüyordu. Leyla vefat ettiğinde tüm köy yasa boğuldu. Cenazesine mahşeri bir kalabalık toplandı, komşu köylerden bile akın akın insan geldi. Kabrinin başına bir taş koydular ve üzerine şunu yazdılar. Burada Leyla yatıyor. Suretinde fani bir leke, siretinde baki bir nur vardı. Allah onu cennetine kabul etsin. Şerife ana kabrin başında ellerini açtı. Rabbim, bu kulunu makamında yücelt. O sana layık bir kul oldu. Sen de ona layık bir yer ver.
Yıllar sonra o köyde güzel bir gelenek başladı. Her yıl Leyla'nın vefat yıl dönümünde köy halkı toplanır, onun ibretlik hikayesini anlatırdı. Çocuklara, gençlere, herkese nasihat edilirdi. Bakın, suret hiçbir şey ifade etmez, asıl olan sirettir, yani kalptir. Leyla bize bunu öğretti. Kimseyi hor görmeyin, herkese gönlünüzü açın. Çünkü bilemezsiniz, o insan belki de Allah'ın gizli bir velisidir. Bu hikaye dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarıldı ve bugün bile anlatılmaya devam ediyor. Kıymetli dostlarım, Leyla'nın hikayesi burada nihayete eriyor. Lakin onun bıraktığı miras asla tükenmeyecek. O bize sabrı, affetmeyi ve merhameti miras bıraktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Leyla işte böyle bir insandı. Yüzündeki lekeye rağmen kalbiyle herkese ışık oldu. Peki sizin çevrenizde de dışlandığı halde sabrıyla örnek olan, gönül gözüyle bakan Leylalar var mı? Ya da siz hiç kimseyi dış görünüşüyle yargılayıp pişman oldunuz mu? Yorumlarda ibretlik anılarınızı bizimle paylaşın, hepsini okuyacağım. Bu hikaye kalbinize dokunduysa beğen butonuna basmayı, Gönül Penceresi ailemize katılmak ve yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.